Arkadaşlar hoş geldiniz. Serimizin bu bölümünde şunu yapacağız. Bir önceki videoda ne yapmıştık? Kurulumumuzu gerçekleştirmiştik. Bu bölümde ise kurulumumuzun üzerinden ne yapacağız? Kodlarımıza bakacağız. Function komponent yapısı nedir? Onu inceleyeceğiz. Hepsinden önce ise React projesi nasıl başlatılır? Ona bir göz atacağız. Vakit kaybetmeden başlayalım. İlk videomda ben React klasörü diye bir klasör açmıştım ve npm yardımıyla buraya proje klasörümü oluşturmuştum. Yapılan bir hata var arkadaşlar, ondan bahsedeceğim. Şimdi React klasörümüz burada, proje klasörümüz burada. Geliyorum buradan code ile aç seçeneğiyle burayı başlatıyorum. Şimdi öncelikle terminalimi bir açayım. Ctrl çift tırnakla terminalimi açıyorum ve bakalım npm run dev diyerek burayı başlatmaya çalıştığımda bir hatayla karşılaşacağım ve bana diyecek ki ben dosyalar arasında package.json dosyasını bulamadım. Şimdi arkadaşlar, bu package.json dosya bizim React projemizin çalışması için önemli bir dosyadır. İlk buradan başlatılır ve şu an bu hatayı vermesinin sebebi şu. Bakın, biz bir iç klasör içerisinde değil mi bizim projemiz? Yani proje klasörümüz ayrı. Biz hangi klasördeyiz? React klasöründeyiz. Buradaki uzantıya dikkat ederseniz eğer, React klasörünün içerisinde olduğumuz için, yani şu an bu alanda bir package.json dosyası olmadığı için bu hatayla karşılaşıyoruz. Bunu nasıl şey yapabiliriz, üstesinden gelebiliriz? Şunu yapmamız lazım. Eğer bu şekilde devam etmeniz gerekiyorsa terminal üzerinden içeriğine erişmeniz lazım veya direkt o klasörü Visual Studio Code'la açmanız gerekiyor. Yani ilk yönteme bir bakalım. Mesela biz şu an React klasöründeyiz. İlk yapmamız gereken şey bu ilk React klasörün içeriğine erişmek. Neden? İçeriğine erişirsem bunun içerisinde benim package.json dosyam bulunuyor ve bu şekilde bu projem araya kalkabilir. Geliyorum cd neydi bizimki? İlk React. Hemen ilk React klasörümüzün içeriğine giriyorum. Bakın, artık ilk React klasörünün içerisindeyim ve gelip npm run dev dediğim andan itibaren benim için projem sorunsuz bir şekilde ayağa kaldırılacaktır. Ctrl+C ile buradaki şeyi durduruyorum. Terminalimi durduruyorum. Bu birinci yoluydu. İkinci yolu ise şu. Burayı kapatalım. React klasöründeyim. Ben bu projeyi başlatmak istiyorsam şunu yapabilirim. Proje klasörümün içeriğine giriyorum. Ve içeriye girdiğimde projemle alakalı bütün dosyaları gördüm. Boş bir alanda sağ tıklayıp kod ile aç dediğim andan itibaren hemen şunları bir durdurayım. Şöyle kapatayım. Ctrl ile çift tırnağa basıyorum ve bakın, benim en üst yolum artık proje klasörüm. Yani benim proje klasörüm neydi? İlk React'tı. En üst klasörüm ilk React klasörü olduğu için, yani artık terminal direkt olarak bu klasörün içeriğine erişebildiği için, gördüğünüz üzere package.json dosyam da burada. Gelip npm run dev diyerek bunu sorunsuz bir şekilde başlatabiliriz. Ben genellikle terminalden erişmektense e, ne yapıyorum? Direkt proje klasörü içerisinden başlatmayı tercih ediyorum. Peki gelelim CTRL klikle şurada tarayıcımız üzerinde bir başlatalım projemize. Gördüğünüz üzere birinci bölümümüzden kalan kodlarımız hala burada duruyor ve gelip buradaki yapımızı incelemeye başlayalım. Şimdi terminalimi bir aşağı indiriyorum. Ne demiştik? Bizim buradaki yapımız şu an app.jsx'in içerisindeydi. Bir önceki videoda bahsetmiştik. Burada yazdığımız bütün HTML tagları neydi? Burada gözüküyor idi. Peki, gelin buradaki yapıyı bir inceleyelim. Şu an çok karmaşık burası. O yüzden hepsini bir sileceğim. CTRL A ile geliyorum. Bir siliyorum. Ve bizim komponent dediğimiz yapı nedir? Bunu bir inceleyelim. Aslında bizim komponent dediğimiz yapı arkadaşlar, adı üzerinde function komponent deniyor. Bir fonksiyondur. Yani geliyorum buraya function diyorum. Kendi komponent ismiyle. Şu an burada app yazdığı için kendi komponent ismiyle bunu oluşturacağım ve bundan birazdan bahsedeceğim. Bir fonksiyon oluşturuyoruz ve bu fonksiyon aslında geriye değer döndüren bir fonksiyon arkadaşlar. Gördüğünüz üzere export default app diyerek fonksiyonumu dışarıya açıyorum ve kaydediyorum. Geldiğim zaman şu an içeriğinde hiçbir veriyi barındırmadığı için gördüğünüz üzere her şey gitti. Yani şuraya baktığınız zaman aslında komponent dediğimiz yapı
geriye değer döndüren bir fonksiyondur. Peki, daha öncesinde React videoları izlediyseniz hep şu tabire denk gelmişsinizdir. Bizim kodlarımız JavaScript kodlarını return ile fonksiyon arasında yazılır ve return'ün içeriğine ise HTML kodları yazılır denir. Peki bunun sebebi nedir? Bunun sebebi şudur arkadaşlar. JavaScript'ten de bildiğiniz üzere return bir fonksiyonun bitirici anahtar kelimesidir. Aslında return'dan hemen önce veya şu aradaki boşluğa diye telaffuz edilmeye çalışılan şey budur. Return'dan sonra bir JavaScript kodu yazmaya çalışırsanız bakın console.log React yazalım ve gördüğünüz üzere buradaki yazının silik bir şekilde çalıştığını görebilirsiniz. Kaydedelim. Gidelim bakalım, burada hiçbir şey olmadığını görebilirsiniz. Şu an buradaki JavaScript kodum çalışmıyor. Neden? Return bir fonksiyonun bitirici kodudur ve return'den sonra yazılacak hiçbir JavaScript kodu çalışmaz. Bu sebepten ötürü bizler JavaScript kodlarımızı return'den önce yazarız arkadaşlar. Bakın, bir yukarıya aldığım zaman hemen canlandı, kendine geldi. Kaydediyorum ve gelip baktığımda artık burada benim konsolumda yazan yazıyı görebiliyorum. Ve return kısmında ise bizim ekranımıza yansımasını istediğimiz, geriye döndürülmesini istediğimiz HTML kodlarını yazarız. Yani gelip buraya bir h1 diyelim ve adettendir hello world yazalım ve gidip ekranımıza bir bakalım. Geldiğim zaman şu an diğer CSS'leri ben temizlemediğim için yan tarafta yazacak bu şekilde. Hello World yazısının ne oldu? Ekrana düştüğünü görebiliriz. Aslında gördüğünüz üzere zor bir şey yok arkadaşlar. Fonksiyon dediğimiz yapı tamamıyla geriye değer döndüren bir fonksiyondur. Ve burada bir de gördüğünüz üzere export default app denilen bir olay var. Şimdi dedim ki burada bir app komponenti var. İsmi app. Ben de kendi ismini kullanarak yapacağım dedim. Genellikle bu şekilde ilerler. Biz bir isimlendirme yaparız komponentimize ve bu isim üzerinden bir fonksiyon oluştururuz. Ve buradaki export default'un amacı ise bu dosyanın ihraç edilmesini sağlar. Yani ne demeye çalışıyorum? Önceki videoda da bahsetmiştik. Bizim buradaki app.jsx'imiz, app komponentimiz nedir? Main.jsx'te root id'li divin içerisinde render edilir demiştik. Ve buradaki gördüğünüz üzere app komponenti kullanılabiliyor. Yani ben bunu buraya import ettirmişim ve burada bu komponenti kullanabilmişim. İşte bunun sağlanabilmesi için buradaki app komponentinin dışarıya açılması lazım arkadaşlar ki diğer yapılar içerisinde, yani farklı komponentler içerisinde de çağırıp kullanabileyim. Bunu sağlayan olay ise tamamen buradaki export default anahtar kelimesidir. Biz export default ile beraber buradaki komponent fonksiyonumuzun ismini verdiğimiz andan itibaren diğer komponentlerin içerisinde bu yapımızı artık kullanabilir bir hale gelmiş oluyoruz. Ve bir şey daha söyleyeceğim. Bizler genelde normal fonksiyonları kullanmak yerine daha hızlı çalıştığı için komponentlerde genellikle neyi tercih ediyoruz? Arrow fonksiyonları tercih ediyoruz. Yani geldiğimiz zaman const app diyerek burada bir arrow function oluşturuyorum. Ve gelip aynı şekilde çalıştığını göstermek için return h1 diyelim. Bu sefer de farklılık olsun. Merhaba dünya diyelim. Ve console nokta log'da bu bir JS kodu dediğimde, kaydettiğimde, gelip ekrana baktığımda artık burada merhaba dünya yazacak ve konsolumda da bu bir JavaScript kodudur şeklinde bir yazının düştüğünü görebilirim. Bir zorunluluk değil ama arrow fonksiyonlar normal fonksiyonlardan daha seri çalıştığı için komponent yapılarında daha sık tercih edilirler. Peki, yapımızı anladık. Gayet basit bir yapı. Yani aslında gözle gördüğünüz üzere korkulacak bir tarafı yok React'ın arkadaşlar. Tamamen geriye değer döndürülme yapısı üzerine kurulmuş bir yapı. Ve gelelim. Peki ben bunu bu şekilde yazdım. Ben altına başka
kodlar da eklemek istiyorum. Tek bir element mi gözükecek benim ekranımda? Hayır. Peki o zaman şöyle yapalım. İkinci bir element ekledim. Mesela H2 diyelim ve gördüğünüz üzere ekler eklemez burada bir kırmızı yandığını görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi React'ta bir kuralımız var arkadaşlarım. Hemen onu da bir görelim. Şunu diyebilirsiniz buraya işte hani yan yana yazdığın için bunu da altına yazdığın için bu hatayı verdi diyebilirsiniz. İlgisi yok. Hemen parantezimizi açalım. Return parantezimizi. H1 Hello World diyelim. Ve gelelim H2 dediğim andan itibaren de yine aynı hatanın görüldüğünü görebilirsiniz. Buradaki olay şu arkadaşlar. React'ta bir komponent yapısı içerisinde bir elementlerin hepsinin tek bir kapsayıcısı olmak zorundadır. Yani ben şunu yapabilirim. Buradaki elementlerimi ctrl+x ile alıyorum. Bir div element açıyorum. Div elementin içerisine koyduğum zaman artık hata vermeyecek diyelim. Ve kaydettiğim andan itibaren ekranımda görebilirsiniz. Hello World'üm geliyor ve artık hata vermeyecek yazısını da görebilirsiniz. Peki aklınıza şu soru gelmiş olabilir. Ben her yere böyle lüzumsuz boş divler mi ekleyeceğim? Tabii ki hayır. Bunun içinse React'ta özel olarak geliştirilmiş bir fragment vardır arkadaşlar. Yani şuraya geldiğimiz zaman şimdi bakalım root id'li divim gördüğünüz üzere içinde bir div var. Divin içerisinde elementler var. Her yerde div elementi kullanmak başımıza biraz sorunlar çıkartabilir. Bilirsiniz div bir blok level elementtir ve bu bize gereksiz ekstradan CSS yazdırmak zorunda bırakabilir. Yani benim buradaki CSS yapımı bozabilir. Hele ki iç içe geçmiş komponentler kullanıyorsak. O yüzden React bizim için şöyle bir şey geliştirmiş arkadaşlar. Bu React'e özel bir olaydır. Boş fragment denilen aslında fragment'tır ama ben boş fragment diye şey yapıyorum. Telaffuz ediyorum. Boş fragment'larımız var arkadaşlar. Yani boş fragment dediğimiz olay şudur. Şunları silersem eğer gördüğünüz üzere boş birer HTML tagına benzerler. Zaten öyledirler. Yani içerisinde herhangi bir HTML ismi ya tag ismi yazmaz. Sadece boş bir açma kapama etiketlerinden ibarettir. Bunu bu şekilde yazdığım zaman bakın hala hiçbir hatam yok. Gelip buraya baktığım zaman buradaki divin ortadan kaldırıldığını görebilirsiniz. Bu bizim root id'li divimiz. Bunu karıştırmayalım. Oradaki boş divim artık kaldırıldı ve sanki ekstradan bir elementle sarılmamış gibi gösteriyor. Yani boş fragment denilmesinin sebebi bu. React tamamen buradaki durumu atlatmak üzere bu elementi geliştirmiş. Herhangi bir şekilde yer tutmayan kapsayıcı bir elementtir arkadaşlar ve bunu devamlı kullanırız. Yani bizler return içerisinde birden fazla element yazacaksak ilk yaptığımız şey şudur. Bir boş fragment oluştururuz ve diğer HTML elementlerimizi bu fragment içerisine yazarız. Diyorum. Ve geldiğim zaman gördüğünüz üzere burada herhangi bir yer tutan element olmadığını görebilirsiniz. Peki. Bu kısma kadar anladığımızı düşünüyorum. Tekrar bir özet geçiyorum. Fonksiyonlar, komponentler nedir? Geriye değer döndüren bir fonksiyondur. JavaScript kodlarımızı return'dan hemen öncesine yazarız. Neden? Return bir bitirici koddur ve fonksiyon içerisinde return'dan sonra yazdığımız JavaScript kodları çalışmazlar. Return'ün içerisine ise bizim ekrana yansımasını istediğimiz, geriye döndürülmesini istediğimiz HTML kodlarını yazarız arkadaşlar. Bu video şimdilik bu kadar olsun. Bir sonraki videoda da kendi komponentlerimizi oluşturalım. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.